Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda EMCO HMI kullanarak bir tesisin, bir işletmenin, bir atölyenin, bir okulun aydınlatma sistemini, havalandırma sistemini gibi sistemlerin kontrolü nasıl yapıldığını ve çok basit olarak nasıl yapıldığını göreceğiz. Bunun için bir EMCO HMI kullanacağız. Bir de IO modülü kullanacağız. İkisi birbiriyle haberleştirip bunu gerçekleştirecek. Öncelikle bir uygulama üzerinden gidelim. Mevcutta şu an bağlı bulunduğumuz sistemdeki uygulamaya bağlanalım. Şöyle ki şifremi giriyorum ve bir birimin aydınlatma sistemine girmiş oluyorum. Ağ üzerinden bağlı, tabii ki uzaktan ve bilgisayarınızdan da bunu kontrol edebilirsiniz. Aynı zamanda cep telefonunuzdan da kontrol edebilirsiniz. Farklı bölgelerin olduğunu görüyoruz. Herhangi bir bölgeye tıklıyorum. Şimdi bir aydınlatmayı açıp kapatacağım bilgisayarımdan. Aynı şeyi cep telefonumdan ya da burada bulunan, şurada bakın, şurada görünen panelde panel üzerinden de aynı şeyi yapabilirim. Herhangi bir aydınlatmayı bakın açıp kapatıyorum rahatlıkla. Başka bir birime geçip yine o birimle de, bölümde de ya da birim olmayabilir, bölüm olabilir. Bakın yine lambaları açıp kapatabiliyorum gördüğünüz gibi. Bu işlemi HMI ve uzak I/O kullanarak nasıl yapıyoruz? Onu göreceğiz. Uzak I/O dediğimiz I/O'larımız aslında akıllı I/O olduğu için ve tek başına çalışabildiği için RS485 port üzerinden Modbus ile bir röleli çıkış kartı ile ya da bir röleli veya da transistörlü de olabilir bir I/O modülüyle bu işi nasıl yapıyoruz? Şimdi bunu görelim. Evet arkadaşlar, ilk olarak kullanacağımız ürünleri tanıyalım ve yapılandıralım. Öncelikle bir adet I/O modülü aldık. I/O modülümüz röle çıkışlı bir I/O modülü. Şöyle yerleştirelim. İkinci işlem olarak yapılandırmasını gerçekleştirelim. Şu şekilde kablomu alıyorum. Mini USB kabloyu. Üzerine takıyorum. Enerji dahi vermedim gördüğünüz gibi. Bilgisayar ekranında yapılandırma sayfası açıldı. İçerisindeki gömülü yazılım açıldı. Cihazdan oku diyorum ve data dosyasını gösterdiğimde içerisindeki parametreler görüntülenmiş oldu. Şu an cihazımızın ID'si 2 görünüyor. 1 olarak değiştirmek istiyorum. Diğer parametreleri aynen bırakıyorum. Haberleşme hızı 57.600. Stop biti 1. Eşlik biti yok. Haberleşme timeout 0 seçilmiş. Yani timeout'a düşme şeklinde ayarladım. Ve cihaza yaz dediğimde ilgili Hyper to Up klasöründe data dosyasını gösteriyorum ve kaydet dediğimde artık kaydedilmiş olarak karşımıza gelecektir. Tekrar bakmak istersem çift tıklıyorum config cs'yi, cihazdan oku diyorum, data dosyasını gösteriyorum. Gördüğünüz gibi yaptığımız değişiklikler modüle yazılmış. Modülü yapılandırmış olduk. Şimdi enerji bağlantısını ve 485 bağlantısını gerçekleştirelim. Sonra da çok kısa bir uygulamada amacımıza ulaşalım. 485 kablo HMI'min üzerine bağlı. Modül üzerine bağlı. 485 bağlantımı gerçekleştirdim. Artık uzak noktada bir röle çıkışlı I/O modülüm var. 485 bağlantısıyla da HMI'ye bağlı. Şu an timeout hatasında kapatıp açarsam, enerjisini kesersem normale dönecektir. Biraz sonra haberleşmesini gerçekleştireceğiz. Yapacağımız işlem bu kadardı. Bir enerji bağlantısı, bir de 485 bağlantısını gerçekleştirdik. Şimdi gidelim Hyper-to IDE yazılımımızla amacımıza ulaşmaya. Yeni bir proje açıyoruz. Herhangi bir isim verelim. Var olanın üzerine yazıyoruz. Buradan operatör panel modelini seçeceğiz. Şu an bizimki 7C, herhangi biri olabilir. Seçimimizi yaptık. HMI'ye sorgu yapıyor ve cevap alamadığı için timeout hatasına düştü. Şimdi COM2 bağlantısını seçiyorum. Çünkü 485 hattımı HMI üzerinde COM2'ye bağladım. Bağlantıma bir isim veriyorum. Ek bir adını verdim. Daha sonra haberleşeceğim modülü EMC olarak seçtim. Ve buradan I/O modülünü bulmam gerekiyor. Şu an yine hatırlamıyorsam eğer üzerindeki kodu yanındaki etiketten bakabilirim. Ya da çok kolay öğrenmesi, size de göstermek amacıyla üzerine kabloyu takar takmaz zaten gelecektir. Bakın açıyorum. Şurada geldi. SMR1P1 22001.
Aşağı alayım şöyle yine. Şuradan gidiyoruz. SMR 1P1 diyorum 22. Evet. Şu ürünümüz. Ve bağlantı hızını teyit ediyorum. 57.600 ayarlamıştık. ID'mizi 1 ayarlamıştık hatırlarsanız. 1 olmasaydı 2 olarak buradan düzeltecektik. Ve ayarlarımız bu kadar. Ekle diyoruz. Böylece cihazımızı tanıtmış oluyoruz. Cihaz Emco marka olduğu için bizim HMI'ımız uzak IO'nun etiketlerini tanıyor. Dolayısıyla bu işaretliyoruz ve import tax diyoruz. Yani global import variable diyoruz. Yani global değişkenleri yükle diyoruz ben. İngilizce sürüm var şu an o yüzden. Bakınız tüm outputlar buraya geldi görüyorsunuz. Q0'dan Q13'e kadar olan uzak çıkışlarımın etiketleri buraya geldi. Ve artık bağlantımı bitirmiş oldum. Tanıtmış oldum. Şimdi son bir işlem olarak adres etiketine gidiyorum. Buradan ilgili cihazımda import etiketlerine yükle diyorum. Ve tamamı gelmiş oluyor. Böylece bir adet buradan anahtar alalım ya da buton alalım ya da switch herhangi bir şey alalım. Ve bu switch'i ve anahtarı kullanarak ilgili çıkışımızı 1-0 yapalım. Herhangi bir şey olsun. Şöyle bir toggle switch olsun. Bir tanesi için. Bununla bir çıkışı aktif edebiliyor muyuz? Onu birlikte gözlemleyelim. Çıkışı da burada gözlemlemek için isterseniz HMI'de görmek istersek bir adet de LED koymuş olalım yanına şöyle. Butonumu seçiyorum. Switch'imi seçiyorum. Yazma adresine gidiyorum. Yazma adresi olarak Q0 seçeyim. Buna da LED'imi de okuma adresi olarak Q0 seçeyim. Ve bu kadar yapacağım işlem. İlgili çıkışı I/O modül üzerinde yandığını söndüğünü bu butona basarak göreceğiz. Şimdi HMI yükleme işlemini gerçekleştireyim. Ethernet'ten bağlayayım. 192.168.0.250 bizim HMI'larımızın default IP adresi. İlk bağlantıda 1-2 saniye uzun sürüyor. Sonra bir daha normale dönüyor bağlantımız. Şu an yükleme gerçekleşiyor. Kablomu alabilirim. Evet, testimizi yapalım ve görelim sonucu. Bakınız. Bu kadar basit. Diğer tüm çıkışları aynı şekilde yapabilirsiniz. Şimdi bir de buradan bilgisayardan kumandamızı gerçekleştirelim birlikte. 192 168 250 6080 bizim IP adresimiz. Şifre koymadık biliyorsunuz biraz önce. Bakın ekrana, bilgisayar ekranıma da gelmiş oldu oraya. Biraz büyütelim. Şimdi buradan da basarsam bakın aynı şeyi buradan da yapabilirim. Yani uzak noktadaki bir cep telefonundan, bir bilgisayardan da aynı şekilde kontrolüm gerçekleştirelim. Neredeyse 1 dakika içerisinde bakın bu işlemi gerçekleştirmiş olduk. Prensip bu şekilde. I/O modülü sayısı arttırılabilir. Giriş çıkış sayısı arttırılabilir. Görsellik arttırılabilir. Ancak prensip bu şekilde olacaktır. E, Bunu uygularsanız başarılı sonuçlar elde edeceksiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.